Merhaba. Bugün videoya buradan başlamak istedim. Çünkü önce dereceyi ve sıcaklığı göstermek istiyorum. Bakın benim hem dışarıyı hem içeriği ölçen bir termometrem var. Bu şekilde sürekli takip ederim. Şu an saat akşam 5:30 hatta 6'ya geliyor. Ve dış mekanın gölgede, termometrem gölgede. Dış mekan sıcaklığı şu an 36. Bir de maksimum dereceyi ölçen bir ayarım var. Orada da 40.7 gösteriyor. Bu yaz en sıcak 40.7'yi gördük. Daha önceki yazlarda 45-46 dereceleri de yaşamıştık. Bu sene İzmir biraz daha serin geçti. Ama genel olarak ne kadar sıcak olduğunu göstermek için çekime termometreden başladım. Şimdi çekime dışarıdan devam ediyorum. Bu videoyu biraz hareketli çekeceğim. Kamera elimde olacak. Bu videoda anlatmak istediğim şu. Hava bu kadar sıcak olduğunda 36-40 derece, 45 dereceleri gördüğümüzde yazın kaktüslerimize ve sukulentlerimize ne yapmamız gerekiyor? Bu sıcaklarda nasıl tedbirler almalıyız? Bir şeyler yapmamız gerekir mi? Kaktüslerimizi korumalı mıyız? Sukulentlerimizi korumalı mıyız? Koruyacaksak da neler yapmalıyız? Bunları anlatmak istiyorum. Bunu da aslında ben ne yapıyorum? Onu anlatarak sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim yaşadığım yer zaten koşulların en sert olduğu yerlerden bir tanesi. Benim evim güney cephe. Şöyle çekeyim. Güneş, sol tarafım güneşin doğduğu yer. Sağdan da batıyor ve burası güney cephe olduğu için tüm gün güneş görüyorum ben burada. Hem yazın hem kışın güneşin doğuşundan batışına kadar burası güneş alan bir yer. O yüzden de bu iyi bir şey değil. Ya bu sanki böyle kulağa çok güzel geliyor. Evet, ev hayatı için yani kendi hayatım için iyi bir şey. Çünkü ısınma sorunum yok. Ama bitkiler için o kadar da iyi bir durum değil. Şimdi diyeceksiniz ki kaktüs bu. Zaten güneşi sever, sıcağı sever. Neden iyi değil? Çünkü bu bitkiler normalde doğasında toprağa ekilmesi gereken, toprağın içerisinde yaşaması gereken ve kendi doğal hayatlarında farklı koşullarda yaşayan, yani kimi ağaç altında, kimi kayalarda, kimi zaman kayaların yamacında, dağların işte farklı yönlerinde, tepelerin farklı yönlerinde yaşayan. Yani sanki biz kaktüsleri böyle çöl bitkisi diyoruz ama bu hani bizim çöl deyince böyle aklımıza gelen o uçsuz bucaksız kum çölleri değil bunlar. Elbette öyle uçsuz bucaksız düzlüklerde, kurak yerlerde yaşayan, açık alanlarda yaşayan kaktüsler de var. Ama şunu da düşünmek lazım. Doğada kaktüsler tıpkı bitkiler, diğer bitkiler ve hayvanlar gibi çeşitli dış etkenlere maruz kalıyor ve yani doğada da öyle biliyorlar. Hasar görebiliyorlar. Ama biz evimizde kaktüslerin uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Bizim burada gördüğümüz işte eforbiyalar, bunlar sukulent, işte kaktüs türü sukulentler ya da biraz daha böyle hani bizim sukulent deyince aklımıza gelen işte bu tip ya da işte şu tip sukulentler. Bunlar öyle uçsuz bucaksız çöllerde yaşayan bitkiler değil. Bir bitkinin, herhangi bir bitkinin toprağa ekilmiş olmasıyla saksıya ekilmiş olmasının bazı farkları var. Bunların en temel ve pek böyle akla gelmeyenlerinden bir tanesi şu. Hemen gene güneşe geçiyorum. Bizim bu saksılarımız güneş gördüğü zaman hem saksı hem de toprak aşırı derecede ısınıyor. Yani ben keşke bunun toprağın sıcaklığını ölçecek bir termometrem olsa da size de göstermek isterdim ama bu toprak şu an kaç derece olduğunu bilmiyorum. Hani atacağım biraz ama belki 45 derece, belki 55 derece belki. Yine aynı şekilde saksı öyle. Ben elimi burada çok uzun süre tutamam şu an. Gerçekten sıcak. Plastik saksılar aynı şekilde. Ki kimi zaman siyah saksılar var ki bunlar biliyorsunuz güneş ısıyı daha çok çeker. İşte konserve kutuları. Bu tarz saksılar sıcak havalarda gölgede dahi ısınır. Bu aynı zamanda toprağı da ısıtır. Hele bir de güneş görüyorsa bu sıcaklık çok çok daha fazla olacaktır ve bu şu şekilde oluyor. Şimdi sabahleyin yani gece boyunca normal ortamın ısısıyla birlikte serinliyor toprak. Sabah işte saat 9'dan sonra ondan sonra güneş görmesine göre hem saksı hem toprak yavaş yavaş ısınıyor. Ve sıcaklık aşırı derecede yükseliyor. Daha sonra gece tekrar düşüyor. Şimdi doğada olduğu zaman yani toprağa ektiğiniz zaman siz bunu bahçeye ektiğiniz zaman sıcaklık bu kadar gün içerisinde bu kadar farklı derecelerde yükselip alçalmaz. O yüzden zaten siz saksıya ektiğiniz zaman zaten 1-0 yenik durumdasınız. Yani bir kaktüsün, bir sukulentin doğada ya da işte toprakta, bahçede ekili olmasıyla saksıda ekili olması arasında zaten temelde böyle bir fark var. Bunu yine zeminle de izah edebiliriz. Mesela şu an burası gerçekten çok sıcak çünkü sürekli güneş görüyor. Ama bir bahçe toprağı, yani şuraya geçelim. Burada öyle bir sıcaklık yok. Çünkü toprak zemin gibi, beton gibi çok hızlı bir şekilde ısınıp soğuyan bir madde değil. Zeminde, saksıda güneş vurduğu anda çok çok ısınırken güneş vurmadığı anda ısısı bir anda hızlı bir şekilde düşmeye başlar. Ama toprak için bu kadar uçlarda değişim olmaz. Sonuç itibariyle biz saksıya ektiğimiz bitkilerde sıcağın etkilerini çok daha fazla hissederiz. Bu yüzden de hava çok sıcak olduğunda hem kaktüsler için hem sukulentler için bir miktar tedbir almakta fayda var. Zaten buna kaktüsler de dahil olmak üzere aşırı derecede sıcaklık olduğu zaman bu bitkiler gelişimini durduruyor. Çünkü su kaybı artıyor. Böyle durumlarda mesela bu bir eforbia. İşte bu yapraklardan su kaybetmemek için gelişimini durdurur. Yeni yaprak vermez. Eski yapraklar dökülebilir. Her bitkinin kendine özel bir savunma mekanizması vardır. Yine mesela mavi kaktüsler sayısı
çok fazla. Bunların neden olduğunu çoğu insan bilmez. Mavi kaktüs aslında bu kaktüsün güneşe karşı, aşırı derecede o güneş ışığına karşı bir savunma mekanizmasıdır. Ki bu silince çıkan bir şey. Bu bir aslında, bakın burası yeşil oldu görüyorsunuz. O bir madde, aslında kaktüs bir madde üretiyor. Bir krem gibi bir şey. O kaktüsün üstündeki oradaki işte klorofillere ve kendi derisini koruması için bir maddeyle kaplıyor. Yine mesela bildiğiniz gibi tüylü kaktüsler var. Şunlar, işte bunlar ve çeşitli tüylü çok çeşitli kaktüs var. Bunlar kaktüslerin kendi doğal koruma mekanizmaları. Yine kurak ve çok susuz kalınan periyotlarda dikenler, bu uzun dikenler uzatırlar. Ki bazen formu da ona göre değişebilir. Mesela dikensiz bir kaktüs bazı dönemler daha fazla diken verebilir. Bu da genelde o kurak periyotlarda havadaki nemi kapabilmek için bunu yapabiliyorlar. Çünkü kendilerinin böyle bir fonksiyonu da var. Yani kaktüslerin bu aşırı sıcaklara karşı işte bir tüylü kaktüs daha ya da dikenle de kendini koruyabiliyorlar. Bunu da söyleyeyim. Mesela bembeyaz dikenlerle kaplamış. Bu da aslında kendini güneş ışınlarından korumayla alakalı bir durum. Bitkiler doğada çeşitli şekilde buna kendine tedbir alabiliyor ama biz bunu saksıya ektiğimizde koşullar zaten doğal olmadığı için kaktüslere bizim ekstra onların yapamayacağı bir koruma yapmamız lazım. Bu nedir? En önemlilerinden bir tanesi çok sıcak havalarda bitkileri güneşten mümkün olduğunca korumak. Ben normalde kışın bütün şu az evvel gösterdiğim kaktüslerimin hepsini bu ön bölgeye dizerim. Hem kış mevsiminde kış güneşlerini alıyor hem de yağmur yağdığı zaman ben asla hiçbir kaktüsümü, hiçbir sukulentimi yağmurdan çekmem. İzmir çünkü zaten ılıktır. Don olmadığı için toprağın ıslak olmasından korkmuyorum. Kış yağmurlarını çok severim. Birçok videomda söylüyorum bunu. Siz de böyle benim gibi donun olmadığı ya da donun en fazla 1-2 gün olduğu bir yerde yaşıyorsanız kış yağmurlarını ben öneririm. Toprağınızın drenajlı olması kaydıyla. O yüzden de ben bütün kış yağmurlarını yakalamak için buraya dizerim ama yaz olduğu için bu sıcaklarda her şeyi buraya yığdım. Yani bu biraz yığma usulü oldu. Görüntü güzel değil. Bunun için kusura bakmayın. Sizin de eğer bu şekilde çok güneşli, güneş gören bir yerde duruyorsanız öğlen güneşinden, ki bu öğlen güneşi deyince aklınıza 12 ile 1-1.30 gelmesin. 12 ile akşam 5'e kadar, ben az evvel size termometreyi gösterdim. Saat şu an akşam 5.30. Hava 36 derece. Ben bile şu an video çekerken gerçekten bunalıyorum, güneşteyim. Sürekli güneşi gören bu kaktüslerin ne kadar ısındığını düşünün. Yani kendi dokusu da ısınıyor. Yani gerçekten ateş atıyor şu an bu dokunduğum yerler. Bu 12'den 5-6'ya kadar güneşlerden mümkün olduğunca, yani imkanınız olduğu müddetçe, yeriniz olduğu müddetçe koruyun. Özellikle sukulentleri öneriyorum. Eforbiaları öneriyorum. Kaktüsler yine biraz daha dayanıklı. Mavi kaktüsler, beyaz tüylü kaktüsler. Bu çok yaygın. Subulata. Yine her yerde gördüğünüz sütun kaktüslerimiz. Daha önce videomda anlatmıştım Madagaskar palmiyesi. Yine çok dayanıklı olduğunu düşündüğüm San Pedro, Opuntia türleri, büyük olanları. Yine aynı şekilde dayanıklı olduğunu düşündüğüm bir Opuntia. Dayanıklı olduğunu düşündüğüm türleri burada bıraktım ki çünkü yerim yok. Yerim olsa bunları da burada bırakmayabilirdim. Onun dışında diğer türleri elimden geldiğince koruyorum ki buradaki bazı türleri bile işte birbirinin yanına sıkıştırıyorum. Yani en azından 1-2 saat güneş alıyor. Daha sonra işte büyük saksının gölgesinde kalıyor. Bunun gölgesinde kalıyor. Ya da işte orada başka bir şeyin gölgesinde kalıyor. Mümkün olduğunca güneşten koruyorum. Bu çok önemli. Sabah ve akşam güneşleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sabah ve akşam güneşleri yeni doğmuş. Saat 10'a kadar, 11'e kadar. Akşam yine batmak üzere. Saat belki 7'den sonra. Bu güneşler güzel güneşlerdir. Bu güneşler çok fazla ısıtmaz. Önemli faktörlerden bir tanesi buharlaşmadır. Buharlaşma es geçilen bir kavram. Halbuki buharlaşma çok önemli. Yani sulamayı doğrudan etkileyen bir kavramdır. İç mekanda da dış mekanda da buharlaşma ne kadarsa sulamanızı ona göre ayarlamalısınız. Nemli ortamlarda bitki daha az su kaybettiği için bitki orada daha şanslı tabii. Hava sıcak da olsa ortam nemli olduğu için buharlaşma bir miktar daha düşük oluyor. O yüzden öyle yerlerde kaktüs, işte sukulent gibi şeyler daha rahat bakılıyor. Karadeniz'de mesela ben çok duyuyorum. Karadeniz'de işte Giresun'da, ne bileyim Ordu'da. Orada yaşayanlar mesela muhteşem sukulentler yetiştiriyorlar. Hep duyuyorum, hep görüyorum. Gerçekten benim internette bugüne kadar gördüğüm en böyle olağanüstü sukulentleri olan insanlar hep Karadeniz'de yaşayan insanlar oluyor. Ya oranın havası çok güzel çünkü hem ne aşırı sıcak ne de hafif de bir nem var. Yani sukulent için gerçekten cennet gibi bir şey. Ben bu sene mesela 14 gün hiç sulamadım ve tam böyle yazın en sıcak dönemiydi, bayram tatili. Müthiş bir kuru sıcak vardı. Şu sedumlar, eşek kuyruğu da deniyor. Yani bu saksı içlerinde en kendini kurtaran. Bunun dışında bir 4-5 saksım daha vardı. Kurudu ki burada da gösterebilirim. Artık yapraklar kendi kendine döküldü. Yaşayamaz hale geldi. Ki şurada daha net de görünebiliyor. Sukulentler için bunlar daha ölümcül ki sukulentlerin zaten büyük kısmı, ya özellikle bunlar böyle yapraklı sukulentler. Aynı videomda da anlattım bunu. Sukulentlerin büyük kısmı bu yaz sıcaklarında zaten dinlenmeye geçer. Yani kendini korumaya çalışır, hayatta kalmaya çalışır. Çok aşırı sıcaklarda kaktüsler için de bu geçerli. Ben dediğim gibi o bayramda 14 gün tatile gittiğimde ve hiç sulamadığımda bu bitkileri. Bakın şu tepeleri yeşil oluyor. Büyüme. Bu büyümeye geçmiş özellikle eforbiyalarımın hepsi büyümeyi durdurmuştu. Çünkü kendini tekrar korumaya geçmiş, yapraklarını kapatmış. Buna kaktüslerin de bir kısmı dahil. Yani bu kadar sıcakta ve sulamıyorsanız, su kaybı çok yüksek olduğunda kaktüsler de dahil olmak üzere kendilerini zaten korumaya geçiyorlar. O yüzden de
günümüzde özellikle o sıcağın maksimum olduğu, yani az evvel dediğim hani 40-45 ve hava çok kuru, çok sıcak, böyle yerlerde siz bitki hayatta kalmaya çalışıyor. Siz de o hayatta kalmasına yardımcı olmanız için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Az evvel dediğim saksılar çok ısınıyor. Zemin çok ısınıyor. Şu an mesela güneş görüyor. Bu saksılar kavruluyor şu an. Toprak kavruluyor. En çok yapılan hatalardan bir tanesi. Birazdan güneş batacak. Saat olacak 7. Yani güneş batacak derken güneş kaybolacak buradan mesela. Gölge olacak burası. Saat olacak 7-7.30. Siz de atıyorum iştesiniz, işten geldiniz. Hemen dediniz ki dur şunlara bir su vereyim. Akşam güneş yok. Suladınız. Büyük ihtimalle sukulentlerinizin, yani hassas türlerin her tür aynı dirençte değildir. Bazıları kaktüsler için de geçerli. Bazıları çok dirençlidir, bazıları çok dirençsizdir. Ama sukulentlerin özellikle o kökleri zayıf olanların bir kısmı ölecek. Bakacaksınız diplerinden böyle dağılmış, erimeye başlamış. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi, yani illa bundan oluyor demiyorum ama bunun hiç akla gelmeyen sebeplerinden bir tanesi işte tam olarak bu. Şimdi böyle kavrulmuş bir saksı, bunun soğuması için gece 10-11 olması lazım. Bunun normal bir sıcaklığına gelmesi için. Şimdi ben 1 saat sonra 2 saat sonra buna su döktüğümde içinde inanılmaz bir ısı var ve ben ona buz gibi, yani oda sıcaklığı suyu döküyorum, bir anda şok etkisi. Tam tersi gündüz de geçerli. Mesela siz kalktınız saat 8'de 8.30'da neyse suyunu verdiniz, saksınız sırılsıklam oldu. Bundan bir yarım saat sonra geldi güneş vurdu bu saksıya. Siz yumurta haşlar gibi köklerini haşlamış oluyorsunuz. Yani yazın bu sıcaklarda sulama bu anlamda problemlidir. Özellikle güneş görüyorsa sulamada çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. O yüzden diyorum zaten mümkün olunca gölgeye alın ki en azından toprağın ve saksının o aşırı ısınmasını engelleyin sulama için. Mümkün olduğunca sabah suluyorsanız erken, akşam suluyorsanız da çok geç saatlerde sulamaya çalışın. Yani en azından şöyle bir toprağa, saksıya bir dokunun ki çok o sıcaklık olmasın. Bununla ilintili diğer bir konu, toprak saksılar çok daha hızlı su kaybediyor. Plastik saksılar ve metal saksılar, işte konserve saksılar, seramik saksılar o konuda biraz daha suyu tutuyor. Ben bu toprak saksılarımı, hele saksılar küçükse, yani şöyle daha bu ve bundan daha küçük saksıları yazın o çok sıcaklarda neredeyse her gün suluyorum. Hele güneş görenleri her gün suluyordum ki hala da devam ediyorum bunu. İşte saksı biraz daha büyüdükçe en azından hani dibindeki su da kurusun diye 2 günde, plastik saksılar gene 2 ya da 3 günde böyle sık bir şekilde sulama yapıyorum. Çünkü bitki artık o kadar çok su kaybediyor ki onu bir şekilde dengelemem gerekiyor. Yoksa zaten kökler de aşırı sıcakta bir süre sonra işlevini kaybetmeye başlıyor. Ama sularken de bu az evvel söylediğim şeye dikkat etmek lazım. Mesela Madagaskar palmiyeleri, ya bunlar bile hem çok güneşli kaldılar hem de işte bayramda 10-15 gün sulamadığımda bunlar bile büyümelerini durdurmuştu. Sıcağı çok sevmelerine rağmen. Ama şimdi hem o kadar uzun süre susuz bıraktığım için işte biraz böyle yarı gölgeye aldım. Her gün suluyorum. Bakın hemen şuradaki yaprak yoğunluğundan anlaşılıyor zaten. Yine tekrar hızlı bir şekilde büyümeye başladılar. Benim de annemin evinde de bazı bitkiler var. Ben bazı bitkilerimi ona götürüyorum, ona veriyorum. Onun olduğu yer mesela çok daha güzel. Hem daha gölge hem oranın nem dengesi muhteşem. Yani hava çok yumuşak bir havası var. Ya birçoğunuz da böyle yerlerde yaşıyor olabilirsiniz mesela. Genelde köyler, biraz daha böyle şehir merkezlerinden uzak yerlerde olan yerlerin havaları daha güzel oluyor. Şehir havası çok, ben hiç sevmiyorum aslında şehir havasını. Muhtemelen İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir. Şehrin havası sevimsiz bir hava. Yani bitkiler de çok hoşlanmıyor bu havadan. Ama böyle biraz daha böyle şehirden uzak, biraz daha böyle tatil kasabaları olabilir. İşte daha küçük şehirler olabilir. Ya da işte köyler olabilir. Oraların havası çok güzel. Annemin evi de biraz böyle köy evi gibi. Orada o yüzden özellikle sukulentlerin bir kısmını ona götürüyorum. Burada çok fazla böyle yıpranmış, su kaybetmiş. Öyle kaktüsleri de ona götürüyorum ve orada gerçekten de toparlıyorlar. Sukulentler de aynı şekilde. Ya siz de öyle bir yerde yaşıyorsanız sıkıntılarınız çok daha az olacak. Ben daha çok bu videoda o sıcağı maksimum bir şekilde hissettiğiniz, havanın gerçekten yıpratıcı olduğu, çoğunlukla güneş gören bir yerde yaşıyorsanız bu video aslında size daha çok hitap ediyor. Ayrıca bu özellikle Temmuz sonu ve Ağustos başında olan o çok sıcak periyotta hava geceleri de çok fazla serinlemiyor. Ben bulunduğum yer için söylüyorum. Gündüzleri 40 derece ama geceleri de saat gece 11'de 12'de hala 30, 31, 32 derece oluyordu. Yani hem zemin soğumuyor, hem saksı soğumuyor, hem bitki soğumuyor. Kaktüsler gece solunum yapan bitkiler. Gece hava serinlemediği için gece solunumunda dahi bitki su kaybediyor. O yüzden de gecenin çok fazla serinlemediği o periyot genelde 15 gün 20 gün sürer. En çok sıkıntı yaşayacağımız dönem o dönemler. Bir diğer söyleyeceğim şey de bu sıcağa dayanıklılıkta bitkinin boyu da çok önemli. Böyle büyük ebatlı bir bitkiyle ya da şunu göstereyim. Şunun gibi büyük bir kaktüsle daha küçük bir kaktüsün sıcağa direnci aynı değil. Ve yine saksısına mesela geçen sene ekmişsiniz. İyice böyle kökleri yerleşmiş, oturmuş. Öyle bir saksıyla daha işte Mayıs'ta ekmişsiniz ama tam böyle yerleşmemiş, oturmamış bir saksının direnci de aynı olmaz. Bazıları ise özellikle bu tip sukulentleri o yazın o çok sıcak olan periyotlarda sulamamız gerektiğini, çünkü bunlar çok sıcaklarda dinlenmeye geçtiği için o dinlenme dönemlerinde su vermemiz gerektiğini söyler ama ben üstüne vurgulayarak hep söylüyorum. Ancak böyle çok yumuşak havası olan, kuru sıcağın olmadığı, havanın kısmen nemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız o sıcak dönemi sukulentlerinizi sulamadan geçirebilirsiniz. Ben gerçekten önermiyorum, ben suluyorum. Sulamadığım hiçbir bitkim yok. Yani size söyleyebileceğim ya ben şunu sulamıyorum dediğim hiçbir bitkim yok. Burada sukulentlerimi de suluyorum, kaktüslerimi de suluyorum. Sansevieria cinsleri değişik sanseverler var, onları da suluyorum.
suluyorum. Ya da arkada leş kaktüslerim var, onları da suluyorum. Bu dediklerimi uygularsanız bu yaz sıcaklarını çok az kayıpla atlatırsınız. Ben bu yaz sadece o bayram tatilinde 2 ya da 3 tane sukulentimi kaybettim. 15 gün hiç sulamadığım için. Onun dışında hiç kaybım yok. İnşallah da olmaz. Burada amaç zaten o kavurucu sıcakları genelde 15-20 gün çok sıcak oluyor. Onları atlatmak. Bundan sonrası zaten çok daha kolay geçecek. Sonra da sonbahar yağmurları başladığında zaten her şey mükemmel. Hava 25'in altına gelene kadar muhtemelen birçoğu büyümeye devam edecek. Sukulentler için zaten sukulentler kışa kadar, hatta birçoğu kışında büyümesine devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.